Dijital kameraların sahneye çıkışıyla bildiğimiz her şey bir gecede değişti. Film ruloları, karanlık oda banyoları ve o meşhur dokulu grenler. Herkes bu kültürün tarihe gömüldüğünden emindi. O dönemde teknoloji devleri daha hızlı, daha keskin ve daha steril olanın peşinde amansız bir yarışa girmişken Fujifilm kimsenin cesaret edemediği bir şey yaptı. Bilinçli bir şekilde geri gitmeyi seçti. Peki bir teknoloji devi neden geçmişe sığınır? Ve nasıl oldu da bu geri adım onları bugün sektörün en arzulanan markası haline getirdi? Gelin Fujifilm'in bu ezber bozan hikayesini birlikte inceleyelim. Öncelikle şunu netleştirelim. Fujifilm aslında bir kamera markası olarak doğmadı. Onlar temeli 1934'e dayanan bir film kimyası şirketiydi. Japonya'da kurulan bu yapı için öncelik lensler veya gövdeler değil, ışığın kimyasıydı. Onlarca yıl boyunca Lelvia'nın o doygun yeşillerini, Provia'nın doğal tonlarını ve Astia'nın yumuşaklığını molekül molekül işlediler. İşte bu köklü renk bilimi mirası, yıllar sonra dijitalin ruhsuz dünyasında onların en büyük can simidi olacaktı. 90'ların sonunda dijital fırtına koptuğunda film satışları serbest düşüşe geçti. Sektörün mutlak hakimi Kodak bu değişime ayak uyduramadığı için iflasın eşiğine gelirken Fujifilm için de durum pek iç açıcı değildi. Ana gelir kalemleri olan film satışları yaklaşık %70 oranında çakılmıştı. Şirket içinde bu iş bitti, kamerayı bırakalım sesleri yükselirken yönetim 2011 yılında her şeyi değiştirecek o radikal kararı aldı. Fujifilm X100 modern bir sensöre sahipti ama dış görünüşü tıpkı 1950'lerin vizörlü kameraları gibiydi. Fujifilm şunu söyledi: dijitale geçeceğiz ama ruhumuzu geride bırakmayacağız ve kumarını oynadı. Görüntüler mükemmelleşiyordu ama bir o kadar da soğuk ve dijital hale geliyordu. Fujifilm bu anlamsız yarışın tam ortasında kaderini değiştirecek şu soruyu sordu: fotoğraf gerçekten sadece en yüksek çözünürlüğe ulaşmak mı demek? Onlara göre fotoğraf bir piksel yarışı değil, bir duyguydu. Bu yüzden Eksi Pro 1 gibi modellerle hibrit vizör teknolojisini geliştirerek dijitalin konforuyla optik vizörün gerçekliğini aynı gövdede buluşturdular. İşte tam bu noktada mühendisler o tozlu raflardaki efsanevi film reçetelerini yeniden gün yüzüne çıkardı. Fujifilm'in bugün çok sevilen film simülasyonları basit birer Instagram filtresi değildir. Bunlar klasik Chrome, Acros ve klasik NEC gibi efsanevi emülsiyonların dijital işlemci içinde matematiksel olarak yeniden canlandırılmış halidir. Bastığınız o deklanşörün arkasında aslında 90 yıllık bir laboratuvar geçmişi çalışır. Bu bir efekt değil, bu dijital bir hafızadır. İnsanlar bilgisayar başında saatlerce renk düzenlemesi yapmadan doğrudan makineden çıkan o nostaljik ve yaşanmış görüntüyü sevdi. Peki bu strateji neden bugün bir çılgınlığa dönüştü? Çünkü Fujifilm çok insani bir şey fark etti. Kusursuzluk sıkıcıdır. İnsanlar karakteri özler. Gövdelere koydukları fiziksel ISO ve diyafram kadranlarıyla fotoğraf çekmeyi yeniden bir ritüel haline getirdiler. Gen Z ve Y kuşağı hikayesi olan dokulu ve samimi görüntülerin peşinde. Fujifilm bunu yıllar öncesinden gördü. Teknolojiyi saklamayı değil, onu nostaljiyle en şık şekilde paketlemeyi başardı. Herkes daha ileriye, daha yapay olana koşarken onlar bilinçli olarak eski güzel günlere döndü. Sonuç olarak Fujifilm dijitalden kaçmadı. Aksine dijitalin içine eski dünyanın ruhunu üfledi. Onlar geçmişi taklit etmedi. Geçmişle geleceği birbirine bağlayan sağlam bir köprü kurdu. Belki de onları rakiplerinden ayıran asıl güç budur: geçmişin ruhunu kaybetmeden geleceği inşa etmek. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.